Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çiçekli, çok güzel, çok hoş bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde kırmızı, krem ve yeşil olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Böyle minik çiçekli, çok kibar, çok çıtı pıtı, hoş bir model oldu hanımlar. Tabanımız, patiğimizin topuğu, kenarlarımız, model bu şekilde. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize her zaman olduğu gibi burundan başlıyoruz. Şöyle 12 ilmek olarak 12 ilmeğimi atacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağım. 5'e de geçeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şer 2 şişime paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Sırasıyla başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlmek çıkarıp şişime takıyorum. Şu dördüncü ilmek oldu burada. 5 ve bir ilmek daha çıkarttım, 6. Bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da dördüncü şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, şu 5 ve son olarak hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek daha çıkarttım, 6. 4 şişte de 6'şar ilmeğimiz var. 5. şişime aldım. Örmeye başlıyorum. Bir sıra ilmeklerimi düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi örüyorum. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor. 3. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Böylece bir sıra örmüş olduk. Tekrar ilk şişime geldim. Burada şişlerin yerini karıştıranlar olabiliyor. İlk şişin altına şöyle küçük bir ip ya da bir iğne takarsanız yerini belli etmiş olursunuz. Şişler de karışmaz. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımızda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz hanımlar. Öncelikle birinci şişimdeyim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmek düz örülüyor. Böylece ilk şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim, kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve bunu örüyorum. Son 2 ilmeğimi de düz ördüm. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişime geldim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına girdim ve bunu da düz ördüm. Kalan 4 ilmek yine düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Geldim 4. şişime. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm.
Son 2 ilmeğimi de örüyorum. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmadan örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar. Hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de öreceğim. Bu aşamada sizlere tekrar artırma işlemini kısaca tekrar edeceğim. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. 4. şişimi de ördüm. Bir sıra düz örmüş olduk. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim hanımlar. Kenar yine başta. 2 ilmek öreceğim. Ardından 2. ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmek düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 2. şişimde de 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. 5 ilmek düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Son 2 ilmek düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki ilmekleri de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonra düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu modelimde her bir şişimde 15'er ilmek olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Modelimizde bakın çiçeklerimizi gösteriyorum döndürerek. Bu şekilde ilmekleri yapınca tam denk geldi. Şimdi hep birlikte her bir şişte 15'er ilmek olana kadar artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modele başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen patiğimizin burun kısmındaki şu desenimize başlayacağız. Bunun için ilk 2 ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. 1, 2. Ardından krem ipimi ekleyeceğim. Buraya 3 ilmek krem öreceğim. Şu 1. krem ilmeğim. Hemen krem ipimin ucunu da kırmızıya düğümlüyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım buraya. Şöyle. 3 tane krem. 2 ve 3. 2 kırmızı ile başladık. Yanına 3 krem ördüm. Devamında 3 kırmızı, 3 krem olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim. 3 kırmızı, 3 krem. 3 kırmızı, 3 krem. Bu şekilde 4 şişimizde de aynı işleme devam edeceğiz. 2. şişime geldim. Şu 2. kremim. Şu 3. Tekrardan 3 tane kırmızı örüyorum. 3 tane krem. 3 tane kırmızı örüyorum. 3 krem. 3 tane kırmızı öreceğim. 3. şişime geldim. Şu 2, şu 3. kırmızım. Yanına 3 tane krem. 4 şişimizde de aynı işlemi uyguluyoruz. Tekrar 3 tane krem örüyorum. 3 kırmızı. Yine 3 tane kremim var. 4. şişime geldim. Şu 2. şu 3. kremim. 3 tane kırmızı. 3 tane krem. 3 tane kırmızı. 3 tane krem ve son bir ilmeğim kaldı. Onu da kırmızı ile ördüm. İlk şişimize baktığımız anda ilk 2 ilmek kırmızı. 4. şişte de son ilmek kırmızı. Yine şöyle baktığımızda burada 3 kırmızı oluyor.
Bu modelin ilk sırasını bitirdik. Şimdi ikinci sırasındayız. Bu sıramızda hanımlar ilk ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. Sonra kremimi aldım. Devamında 5 krem 1 kırmızı olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. 5 kırmızı 1 krem. Pardon, 5 krem 1 kırmızı. Tekrar 5 tane kırmızı. Yani krem kırmızı karıştı. 5 tane krem 1 kırmızı. 5 tane krem öreceğim yine. İkinci şişimdeyim. 3, 4, 5. Yanına bir tane kırmızı. 5 ilmek krem örüyorum. 4, 5. Bir tane kırmızı. 5 tane krem örüyorum. 4, 5. Üçüncü şişime geldim. Bir kırmızı. 5 tane kremim var. 4 şişte de 5 krem 1 kırmızı olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Aynı işlemi dolana uyguluyoruz. 5 krem 1 kırmızı. Tekrardan 5 tane krem öreceğim. Dördüncü şişime geldim. Şu üçüncü kremim. 4, 5. Yanına bir kırmızı. Tekrardan 5 tane krem. 1 kırmızı ve 5 krem. Patiğimizin hanımlar böylece ön bölümündeki şu deseni bitirmiş olduk. Ön desen bitti. Şimdi ilmeklerimizi normal krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Hepsini krem ile örüyorum. Kırmızı ipim beklesin. Çiçek yaparken yine kırmızı ipimi kullanacağım çünkü. Bu şekilde bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi hepsini krem ile ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca yani 4 şişimizi şöyle krem ipimizle bir kere öreceğiz. Ardından bir kere daha öreceğiz. 2 sıra olacak. Bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi 2 sıra boyunca krem ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Bu minik çiçeklerimizi yapacağız. Bu minik çiçeklerimiz toplamda 4 sıradan oluşuyor hanımlar. Şimdi ilk sırasını yapacağız. Öncelikle ilk 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 4 ilmek ördüm. Yeşilimi ekleyeceğim. Buraya bir tane yeşil örüyorum. Modelde birinci sıramız hanımlar. 4 kremden sonra bir ilmek yeşil ördüm. Hemen yeşil ipimin ucunu da kremime düğümlüyorum. Modelin ilk sırası şöyle devam edecek. 4 krem bir yeşil olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. 4 tane krem ördüm. Bir yeşil. 4 tane krem. Bir yeşil. İkinci şişime geldim. 4 tane krem örüyorum. Bir yeşil. 4 krem. Bir yeşil. Tekrardan 4 tane krem. Bir yeşil. Üçüncü şişimden de yine aynı şekilde devam edeceğim. 4 ilmek kremimi örüyorum. Yanına bir yeşilim var. 4 krem. Bir yeşil. 4 krem. Bir yeşil. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da aynı işlemi yapacağım. 4 tane krem. Bir tane yeşil. Tekrardan 4 tane krem. Bir tane yeşil. 4 tane krem. Ve son bir ilmeğimi de yeşil ile ördüm. Hanımlar böylece modelimizde ilk sıramızı tamamlamış olduk. Bakın şöyle ilk şişimize tekrar geldik. İlk sırada desenimiz, görüntümüz bu şekilde. Şimdi de modelde ikinci sıramızı yapıyoruz. İkinci sıramızda hanımlar ilk 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Yanına 2 tane yeşil örüyorum. İlk çiçeğimizi yaptık. Şimdi aralarda 1, 2, 3 kremimiz var. Modelin devamında artık 2 yeşil, 3 krem olacak şekilde devam ediyoruz. Bakın ikinci çiçeğim için 2 yeşil ördüm. Arada 3 kremim var. 2 tane yeşil örüyorum. 3 tane krem. İkinci şişimden devam edeceğim. Hemen şişimi düzelteyim. Bir kremi örmüştüm. Şu 2, şu da 3.
Tekrardan 2 tane yeşil, 3 tane krem. 2 tane yeşil, 3 krem. 2 tane yeşil, 3 tane krem öreceğim. 3. şişimdeyim. Şu ikinci, 3. kremim. 2 yeşil, 3 krem, 2 yeşil, 3 krem, 2 yeşil, tekrar 3 tane krem örüyorum. 4. şişime geldim. 2 ve 3. kremim. Tekrardan yanına 2 tane yeşil. Aynı işlemi hanımlar 4 şişte de uyguluyoruz. 3 krem, 2 yeşil, tekrardan 3 tane krem, 2 tane yeşil ve son bir ilmeğimi krem ile ördüm. Böylece modelimizde ikinci sıramızı da tamamlamış olduk hanımlar. Geldik modelde 3. sıramıza. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Bir ilmek krem ördüm. Şimdi kırmızıyı da ekleyeceğiz. Bir kırmızı, bir krem, bir yeşil. Bakın ilk çiçeğimizi yaptık. Model aralarında 2'şer tane kremim var. 2 kremimi ördüm. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. Bir kırmızı, bir krem, bir yeşil. Yine model arasında 2 tane kremim var. Diğer çiçeğimi yapıyorum. Bir kırmızı, bir krem, bir yeşil. Yine çiçek aralarında 2 tane kremim var. Bir ve ikinci şişimden örüyorum. İkinci kremim. Diğer çiçeğim için bir kırmızı, bir krem, bir yeşil. Bu şekilde. Aralarda 2 kremimiz var. Diğer çiçeğime geçtim. Bir kırmızı, bir krem, bir yeşil. Model arası için 2 tane kremim var. Çiçeğime geldim yine. Bir kırmızı, bir krem, bir yeşil. Arada 2 kremim var. Bir ve 3. şişime geldim. 2. kremim. Diğer çiçeğimi yapacağım. Bir kırmızı, bir krem ve bir yeşil. Model arasına 2 tane krem örüyorum. Diğer çiçeğimi yapacağım şimdi. Bir kırmızı, bir yeşil, bir kırmızı, bir krem, bir yeşil. Arada 2 kremim var. Tekrardan çiçek yapıyorum. Bir kırmızı, bir krem, bir yeşil. Arada 2 kremim var. 1 ve 4. şişimden öreceğim 2. kremimi de. Şu da 2. kremim. Diğer çiçeğimi yapacağım. Şimdi yine bir kırmızı, bir krem, bir yeşil. Çiçek arasına hanımlar 2 tane krem ördüm. Tekrar bir kırmızı, bir krem, bir yeşil. Arada 2 tane kremim var. Son çiçeğimi yapıyorum. Bir kırmızı, bir krem, bir yeşil ve kalan son bir ilmeğim krem. Modelde 3. sıramızı da böylece ördük. Şimdi geldik modelde 4. ve sonuncu sıramız. Bu sıramızda kırmızı ve krem ipimizi kullanacağız. Yeşili kullanmayacağız. Şimdi hanımlar ilk ilmeğimi krem ile ördüm. Yapacağımız işlem şu. 2 tane kırmızı öreceğim hemen yanına. İlk çiçeğimizi yaptık. Aralarda 3'er tane kremimiz var. İlkini krem ile ördüm. Yanında 2 kırmızı, 3 tane kremim var. Devamında 2 kırmızı, 3 krem olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın 3 krem, 2 kırmızı. Tekrardan 3 tane krem öreceğim. Bakın şeklimiz şöyle. Çiçeğimizi burada böyle oluşturduk hanımlar. Şeklimiz böyle. Şimdi hemen ikinci şişimden devam ediyorum. Şu 3. kremi ördüm. Yanında 2 kırmızım var. Devam ediyorum. 3 tane krem. 2 tane kırmızı. Yine 3 tane krem. 2 kırmızı. Devam ediyorum. 3 tane krem. 2 kırmızı. 3 krem. 2 kırmızı. 3 krem.
2 kırmızı, 3 tane krem, 2 kırmızı, 4. şişimdeyim bu arada. Tekrar 3 tane krem, 2 kırmızı, 3 tane krem, 2 tane kırmızı ve son 2 ilmeğim kaldı. Bunu da krem ile ördüm. Evet hanımlar, 4 sıradan oluşan ilk çiçeğimizi böylece tamamladık. Bakın, ilk çiçek böyle. Şimdi kırmızı ve yeşil ipimiz bekleyecek. İlmeklerimizin hepsini krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. İlk çiçeğimizi bitirdik. Şimdi çiçek arasını örüyoruz krem ipimiz ile. Bu şekilde. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Hanımlar, ben çiçek aralarına, şuralara 2 sıra krem ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca krem ipimiz ile düz örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi ilk çiçeği nasıl yaptıysak ikinci çiçeği de aynı hizada, aynı sayılarla aynı şekilde yapacağız. Kafanız karışmasın diye hemen bir göstereyim size. Şimdi çiçeğin 1. sırasındayız. İlk çiçeği yaparken ilk 4 ilmeğimizi krem ile örmüştüm. 2, 3, 4. Yanına bir tane yeşil. Bu şekilde yine 4 krem 1 yeşil olacak şekilde yapıyoruz. İlk sıradaki çiçeğin aynısını ikinci sırada da yapıyoruz hanımlar. Bakın 4 krem 1 yeşil. 4 krem 1 yeşil. Bu şekilde 4 şişimizde dolanacağız. Sonra çiçeğimizin ikinci, sonra 3, sonra 4. sırasını yapacağız. Yine ikinci çiçek bittikten sonra araya 2 sıra krem ipimiz ile düz öreceğiz. Sonra ilk 2 çiçek ile aynı şekilde 3.'yü başlatacağız. 3. çiçekte bitince yine araya 2 sıra krem öreceğiz. Sonra üst modeli birlikte yapacağız hanımlar. Eğer ki modele bakarak yapamıyorum diyorsanız da 2. ve 3. çiçeği yaparken de videoyu yine biraz geri alarak ilk çiçeğin sıralamalarını takip ederek 2. ve 3. çiçeği de rahatça yapabilirsiniz. Şimdi hanımlar, hep birlikte 2. ve 3. çiçeğimizi yapalım. 3. çiçekten sonra yine 2 sıra ilmeklerimizi krem ile düz örelim gelelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, toplamda 3 tane çiçeğimi ördüm geldim. 3. çiçeğimden sonra da ilmeklerimi 2 sıra krem ipim ile ördüm. Yeşil ipimi de kestim, arkaya düğümledim. Şimdi yapacağımız işlem şu: patiğimizin şu üst bölümündeki şu deseni yapacağız. Burundaki desenin tam tersi olacak şekilde. Bu aşamada ilk ilmeğimi kırmızı ipim ile örerek başlayacağım. Bir kırmızı, 2 sıradan oluşan modelde zaten ilk sırasını yapıyoruz. Bir kırmızı 5 krem. 4, 5. Bir kırmızı örüyorum. 5 tane krem. 3, 4, 5. Bir kırmızı 5 krem. Bir kırmızı 5 krem olacak şekilde öreceğiz hanımlar. İlk şişimizi yaptık. Diğer 3 şişimizi de tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Şimdi desenimizde 2. sıradayız. Bu sıramızda da ilk 2 ilmeğimi kırmızı ile örerek başlıyorum. 2 kırmızı, yanına 3 krem ördüm. Devamında 3 kırmızı 3 krem olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum. 3 kırmızı 3 krem, 3 tane kırmızı, 3 krem, böyle devam edecek hanımlar. Bakın, şeklimiz şu. Diğer 3 şişimizi de örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim, modelimizi tamamladık. Şimdi ilmeklerimizin tamamını kırmızı ipimiz ile öreceğiz. Artık krem ipi de kesip arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü patiğimizin devamında kırmızıyı kullanacağız. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar, 4 şişimizdeki ilmekleri de 3 sıra boyunca, yani 4 şişimizi 3 kere kırmızı ipimiz ile dolanacağız. 3 sıra örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 3 sıra boyunca düz ördüm geldim. Şimdi ilk şişimdeyim. Bilek ayrımını yapacağız. Öncelikle ilmeklerimi yine öreceğim. 15 ilmeğim vardı. İlk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum hanımlar. Yani 14 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde. Bakın, son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım.
Bu 2 ilmeği bilek ayrımında şöyle yer değiştiriyorum. Bilek ayrımında yani şurada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor hanımlar. Bu şekilde yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. İkinci şişimden devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik. Yani buralara ben patiğimin şu bilek kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim. Bilek kenarındaki ilk 8 ilmeğim haroşa. Bunları düz olarak örüyorum. 6 oldu. 7, 8. Şimdi ön yüzdeyim. Devamındaki ilmeklerimi yine ön yüzde olduğum için düz öreceğim. Hanımlar, ben patiğimizin arka bölümünde ilmekleri şöyle alıyorum. Bakın, bir diğer şişime geçtim. Şişim üstte, ipim altta. Şöyle. Bu ön bölümleri yaparken şöyle alıyordum. Şiş altta, ip üstte. Arkaları örerken ilmekleri böyle alma sebebim de şu: arka yüze döndüğümüzde ters örgü öreceğiz. Ters örgüyü bu şekilde daha rahat örebiliyorum. İlmek yönü düzgün düşüyor diye ön yüzde ilmekleri böyle örüyorum. Sadece arkada bu işlemi uyguluyorum. Evet, bir diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar ilmekleri düz öreceğiz bu şekilde. Ve bilek ayrımı yaptığımız son şişimize geldim. Buradaki ilmekleri de düz öreceğim. Bu şekilde. Bakın, son 8 ilmeğim haroşa. Bunları da düz örüyorum. Bunu arka yüzde de düz öreceğim. Evet, bakın, bilek ayrımı yaptığımız yere geldik. İlmekleri yer değiştirdiğimiz bölüm burasıydı. Bilek ayrımına kadar ördüm, geri dönüyorum. Arka bölümde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi geri döndüm. Ben sonuncu ilmekleri ördüğüm için ilkini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşam düz. 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle baktığımızda ön yüze bir diş haroşamız düştü. Devamındaki ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Böyle. Diğer şişime geçtim. Yine burada da ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Sadece bilek kenarlarında 8'er ilmek haroşamız var. Haroşalarımızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Başka da bir işlem, bir detay yok bu bölümde. Şöyle. Son şişime geldim. Buradaki ilmekleri de ters öreceğim. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğim düz örülecek. Bakın, şöyle son 8 ilmeğim kaldı burada. Bunlar haroşa, bilek kenarı. Bunları düz örüyorum. Bilek ayrımına hanımlar tekrardan geldik. Sonuncu ilmeği de ördüm. Bilek ayrımına geldim. Yine geri dönüyorum. Hanımlar, şöyle baktığımızda şuralarda birer diş haroşamız oluştu. Şimdi bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Kenardaki 8 ilmek haroşam yine düz örülüyor. Ön yüzde olduğum için devamındaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Bu şekilde diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Bu şekilde patiğimizin arka bölümünü tamamlayacağız. Zaten şuralarda bakın birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 diş, yani 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Bu aşamada sizler patiğinizi ayağınıza göre ayarlayacaksınız. Yani arka bölümü bir miktar ördükten sonra patiğinizi ayağınıza giyin hanımlar. Bir deneyin, ölçün. Patiğinizin arka bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Sonra niye benim patik büyük oldu, niye benimki küçük oldu, senin ölçülerin bana niye uymadı gibi yorumlarla karşılaşmam. Dediğim gibi mutlaka ayağınıza ölçün. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını ölçülerimize göre örelim, gelelim, ardından buluşalım, topuğumuzu yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Burada 15 sıra haroşam var.
Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden şöyle baktığımızda sol tarafa 26 ilmeğimi ayırdım. Kalan ilmeklerimi de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 ilmek örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmek ördüm. 26. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Keserek örüyorum. Zaten buraya da 26 ilmek ayırmıştık. Burada da 26. ilmekte kesimi yaptık. Topuğumuz için ortaya bakıyorum. Burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. İlk kesim yaptığım ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum hanımlar. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde bakın son 8 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa. Haroşaları düz örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Geri döndüm, tekrar ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 25 ilmeğimi öreceğim. 26. ilmekte kesimimi yapacağım. Yine 8 haroşamı ördüm. Gördüğünüz gibi sayarak devam ediyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimi ördüm. 26. da öndeki ikisini alıyorum. Keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 25 örüp 26'da kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine arada kalan şu son 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuk bölümünü aradaki ilmekler bitene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmekler bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm ve geldim. İlk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. Tığ numarası çok da önemli değil. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte örüyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Böyle. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim geldim. Son birer ilmeğim kaldı şişlerimde. Önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topladım. Buraya da 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Böylece patiğimizi bitirdik hanımlar. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Sonrasında patiğimize bakalım. Topuğumuza, patiğimize genel olarak bakacağız şimdi. Şöyle ipimizin ucunu gizliyorum. Ayağı giydikten sonra dışına çıkmasın diye. Bakın, patiğimizin topuğu şöyle. Ayağı giyince şöyle duruyor hanımlar. Şöyle gizli kesim, tek taraflı bir kesim. Çok güzel
Çok şık, hoş bir patik oldu. Böyle çıtı pıtı desenli. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayağımızda da görelim. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım bu modeli. Çok da kolaydı, örmesi zevkli. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Evet hanımlar, modelimizin ayaktaki duruşu da bu. Gördüğünüz gibi kenarlarımız, topuğumuz bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.